Öncelikle herkese merhaba. Bugün sizlere en ucuz kelimesini kullanmak yerine en uygun satın alınabilecek arabaların yanı sıra Kasım 2020 itibariyle otomobil firmalarının fiyat listelerini güncellediği ve bu artışların sebepleriyle ilgili yorumlarda bulunacağım. Sizler de yorum kısmına görüşlerinizi belirtmenizi bekliyorum. Ülkemizde otomobil satışı yapan birçok firma Kasım ayında fiyat listelerini güncelleyerek alıcılara merhaba dedi diyebiliriz. Araç segment farkına göre ciddi manada zam diyebileceğimiz 2000 TL'den başlayan ve üzerinde yer alan rakamlar araç fiyatları üzerine maalesef eklendi. Bu artışların yaşanmadığı dönemlerde bu aylar normalde kampanyalarla birlikte araba satın almak isteyenler için uygun zamanlar olurdu ve sıfır otomobil almak isteyen çoğu alıcı kampanyalardan faydalanmak için bu ayları beklerdi. Tabi bu durum artık eskide kaldığını üzülerek söylemek gerekiyor. Altından bile fazla kazandırır bir duruma gelen sıfır otomobiller için söyleyeceklerimiz aslında ikinci el piyasasında yer alan otomobiller için de geçerli diyebiliriz. Artan araçların fiyatlarından bahsedeceğim aslında ama bu konuya biraz daha değinmek gerekiyor sanırım. Çünkü artan otomobil fiyatlarını Ocak 2020 fiyatları ile kıyaslayıp anlatmak çok duyarsız bir durum olacağını düşünüyorum. Bu kısmı dinlemek istemeyen arkadaşlar ise alt kısımda yer alan açıklama bölümündeki dakika aralıklarını seçerek geçebilirler. İkinci el ve sıfır otomobil fiyatlarının artış sebepleri arasında en çok bahsedilen yaşadığımız pandemi dönemi denilse de aslında fiyatlar pandemi öncesinde de bu kadar hızlı olmasa da sürekli artış eğiliminde olduğunu piyasayı takip edenler bilirler. Bu durumun bana göre asıl sorumlusu ikinci el piyasasında alım satım yapanların sıklıkla kullandığı ve bizlerin sürekli olarak ziyaret ettiği bir site var, biliyorsunuzdur. Bahsettiğim sitede özellikle bazı ikinci el alım satım yapan ve bazı galericiler, yani fırsatçı olarak adlandırdığımız kişiler herhangi bir arabanın değerinin üzerinde bir rakam ile ilana, örneğin Serdar Bey'e opsiyonlanmıştır şeklinde gerçek dışı ilanlar yer aldırarak normal kendi arabasını satmak isteyenlerin de, yani binici dediğimiz satıcılar da bu rakama satıldıysa bu araba benim arabam da bu eder diyerek sürekli olarak fiyatlar yukarı çekilmesine sebep olduğunu biliyorsunuzdur. Opsiyonlanmıştır kelimesi içeren ilanlar ne kadar olabilir ki piyasayı etkiledi derseniz, bir gazetede yer alan makalede bahsettiğimiz sitelerde yaklaşık 5500 adet ilanın yer aldığını tespit etmişler. Bu araçlarda herkesin ilgisini çeken ikinci el piyasası hareketli olan araçların bulunduğunu belirtiyorlar. İkinci el araçların bu şekilde yukarı yönde seyretmesi sonrası sıfır otomobil açısından da pandemi döneminin yaşanması, üretimin ciddi anlamda azalmasına, ayrıca sağlık yönünden toplu taşıma kullanan kişilerin sayısının azalarak artık kişisel alana daha önem verilmesiyle birlikte işe gidiş gelişlerde arabaya olan talebin artması, bir başka önemli neden ise döviz kurunun artması durumunun yaşanması sonrasında bahsettiğim bu nedenlerle birlikte yaklaşık 7-8 ay önce 70-80 bin TL olan araçlar şu an neredeyse 130-140 bin civarında seyreder hale gelmiş durumda. Hem sıfır hem de ikinci el otomobiller için de aynı durumun yaşandığını görüyoruz. Sıfır otomobil piyasasında da yeni çıkacak olan otomobillerin satışa sunulmasıyla birlikte bayilerdeki neredeyse tüm arabaları toplayarak kendi piyasalarını oluşturur duruma geldiklerini söyleyebiliriz. Bu yaşanan durum ile ilgili ileriye yönelik bizleri neler beklediğine gelecek olursak, yapılan araştırmalar ve usta yorumcuların söyledikleri doğrultusunda alıcıların satın almayı erteledikleri araba talepleri pandemi ile birlikte büyük bir kısmının bu isteklerini sağlık açısından ileri çektiğini ve firmaların beklemedikleri bir durum ile karşılaştığını belirtiyorlar. 2021 yılı için yaptıkları yorum ise artık otomobil piyasasına olan talebin azalacağı yönünde. Ki bu azalmaya örnek olarak ise 2020 yılında yaklaşık 700 bin olan sıfır otomobil satışının 600 bin seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyorlar. Bu durum fiyatlar açısından bakıldığında da sürekli artar yönde seyredeceğini, yurt dışından araba getirilmesinin de bu durumun etkisinden kurtulmaya yetmeyeceği görüşünde olduklarını belirtiyorlar. Ayrıca sıfır ve ikinci el otomobillerin artık bir yatırım aracı haline geldiğini, bu durumda ihtiyacı olmayanların bile yatırım için satın alınan arabaların da fiyatların artışını destekler nitelikte olduğunu söylemekteler. Bu kısma kadar dinleyenlere öncelikle teşekkür ederim. Sanırım sizleri biraz fazla karamsar duruma getirmiş olabilirim, ancak bu durum maalesef bu yönde. Nasıl bir adım atılır bu durum düzelir derseniz, talebin fazlası oranında üretim yaparak olabilir ama bu durumu hangi üretici ister diye soracak olursak sanırım kimse zararına satış yapmak istemez. O yüzden daha da fazla fiyatlar artmadan araç satın almak isteyenler almalı diye düşünüyorum. Bu anlatılanlar hakkında görüşlerinizi yorumlarda lütfen belirtin. Bu konuda söylemeyi unuttuğum, bilmediğim ya da yanlış söylediğim durumlar varsa
yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Şimdi gelelim Kasım 2020 itibariyle birçok firmanın fiyat listesini 2000 TL üzeri artışlar ile güncellediği durum ile Ocak 2020 ve Kasım 2020 fiyatları arasında oluşan fiyat farkına. Bu farkı görseller üzerinde yazılar ile destekleyerek sizleri de sıkmadan anlatmaya çalışacağım. İçeriklerimizin tümü altyazılı olarak yer almakla birlikte bu içeriğimizi de altyazılı olarak kolaylıkla takip edebilirsiniz. Listede yer alan otomobiller piyasada en çok karşılaştığımız modeller olup fiyat artışlarını göstermek amacıyla sıralama yapılmıştır. Umarım beğenirsiniz. En az artış olan sıfır otomobil ile başlayacak olursak, ilk olarak Renault Clio modelini söyleyebiliriz. Renault Clio Joy paketli 1.0 litre 72 beygirlik giriş paketinin Ocak 2020 fiyatı 99.500 TL iken, Ekim 2020'de yer alan fiyatı 135.000 TL olarak yer alıyordu. Kasım 2020'ye geldiğimizde bu aracın fiyatı 2000 TL artış ile 137.000 TL olarak yer almakta. Diğer modelimiz Renault Symbol 0.9 litre turbo benzinli modeli Ocak ayında 93.000 TL ile satılırken geçtiğimiz Ekim ayında 135.000 TL ile satılmaktaydı. Kasım 2020 başlangıç fiyatı ise 10.000 TL artarak 145.000 TL olarak yer alıyor. Renault Megane sedan modeli ise Ocak 2020'de yer alan satış fiyatı 141.000 TL olarak satın alınabiliyorken Ekim 2020'de bu rakam 184.000 TL olarak yer alıyordu. Kasım 2020 itibariyle de Joy 1.3 turbo benzinli giriş versiyonu 18.000 TL artışla 202.000 TL olarak yer almakta. Ülkemizde en çok satılan modellerden biri olan Volkswagen Polo modelinin giriş versiyonu ise Ocak ayında 135.000 TL ile satılırken Ekim ayına gelindiğinde 172.000 TL ile satılmaktaydı. Kasım 2020 itibariyle de yeni fiyatı 17.000 TL artarak 189.000 TL olarak yer almakta. Yine bir başka marka olarak Honda Civic Sedan Ocak 2020'de 148.000 TL ile satılırken Ekim ayında 232.000 TL fiyatına ulaşmıştı. Kasım itibariyle yeni fiyatı ise 55.000 TL artış ile 297.000 TL olarak piyasada yer almakta. Dilerseniz bir de BMW 1 serisinin giriş paketinin fiyatından bahsederek anlatımı bitirelim. Sağlıcakla kalın.